Buralarda Burak Cemoz'un kanalına atılmış yeni bir video olmalı. Gördün mü? Ben gördüm. Benimle gel. Hadi gidelim. O yüzden mesela ben eşime, canım eşim Ayça'ya o kadar diyorum ki keşke imkanım olsaydı anne olabilseydim. Diyeceksiniz ki ne alaka? Ya baba olmak o kadar... Hadi başlayın. Arkadaşlar yepyeni videodan hepinize merhaba. Şöyle güzel bir tepedeyim. Şöyle göstereyim etrafı. Ormanın içi işte. Ha burası var. Aşağısı var. Normalde ben burada oturarak çekebilirdim arkadaşlar. Şurada. Sonra diyorsunuz ki bana. Burada bank var. Kocaman mis gibi bank var. Sonra diyorsunuz ki abi oturarak çekme, yürüyerek çek. Biz eskiden çok alıştık, eskiden o şekilde çekiyordun. Ha buraya bisikleti bağladım. Şimdi aşağı doğru yürüyeceğiz arkadaşlar. Yürürken de size bugün ne videosu çekeceğimi anlatmaya çalışacağım. Şimdiden iyi seyirler. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bunu size söylemek çok zor. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Çünkü benim için çok önemli. Abone sayısının fazla olması neden önemli? Arkadaşlar ne kadar fazla olursak videolar tabii ki o kadar kişinin önüne çıkmış olacak. Benim de motivasyonumu etkilemiş olacak. Şimdi video aslında çok yürüyerek çekilecek bir video değil. Çünkü büyük ihtimalle anlatacaklarımı unutacağım. Ben yine de çalışkan bir insan olduğum için notlarımı aldım. Almanya'da içeriklere başladıktan sonra insanların en çok sorduğu şeylerden biri de abi Almancayı nasıl öğrenebiliriz? Sen ne yaptın? Nasıl ilerlettin? Gibi. Size kendi hikayemle ben ve canım eşim nasıl Almanca öğrendik? Bu serüvene nasıl başladık? Birazcık ondan bahsedeceğim. Bugüne kadar neler yaptık? Onları anlatacağım. Oradan da siz kendi çıkarımlarınızı yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Öncelikle biz Almanca öğrenmeye nasıl karar verdik? Arkadaşlar Almanca öğrenmeyle ilgili ya da bir şey hayatınıza katmayla ilgili en büyük motivasyonunuz bence bir ek ürününüzün olması. Ben de çok şanslıydım ki canım eşime sahiptim. Canım eşim Covid'in başlangıcında, bu arada ben Covid'in çok kısa süreceğini düşünenlerdendim. O yüzden Aralık ayında Covid işte başladığında falan biz evden çalışmaya başlamıştık. Ondan sonra biz de bir köy evinde yaşıyorduk normalde aslında İstanbul'a taşınmadan önce. Tekrar oraya gittik. Oraya gittikten sonra bir ay sonra eşim dedi ki ya bu uzayacak galiba, sen de evden çalışmaya devam ediyorsun, biz bir şeyler yapalım. Ne yapalım ne edelim derken bir şeyler öğreneliminden çıktı aslında. İlk başta herkes gibi pizza yaparak başladık bir şeyler öğrenmeye. Ondan sonra dedik ki ya acaba bir dil mi öğrensek? Sonra bakarken benim liseden haftada 3 saat gördüğüm bir Almanca bilgim vardı ama eşimin 0 bilgisi vardı. Ondan sonra canım eşim Ayşe dedi ki ya biz bunu öğrenmeye başlayalım. Ben dedim ki kitaplarımı açalım falan filan. O da dedi ki ya yaşlı mısın sen, ne kitabı? YouTube var. YouTube'a baktık arkadaşlar. YouTube'dan belirli kanallar bulduk. Şimdi onlardan zaten bahsedeceğim. Ardından da bunu dallandırmaya başladık. Yani neler yaptık? YouTube'da çalışmaya devam ederken bir çalışma metodu geliştirmeye başladık. Ardından da dedik ki biz kendimizi de ölçelim. Sonra sınava girmeye karar verdik ve şimdi size göstereceğim B1 belgesini aldık. Bence B1 belgesini almak benim bir şeyleri başardığımı ispatlaması açısından kendime gerçekten faydalı oldu. Gözüküyor mu bilmiyorum. İsmimi kapattım. Şimdi diyeceksin ki niye telefondan gösteriyorsun? Yani evden çıkarken karıma belgeyi niye alıyorum diye sabahın 6'sında uzatmak istemediğim için fotoğrafını çekmiştim. Onu gösteriyorum arkadaşlar. B1 belgesine kadar gelebildik. Yani biz internetten ve belirli biraz sonra söyleyeceğim araçları kullanarak. Tabii bunda etkili faktörler nelerdi? Birincisi düzenli olarak yapmaya başlamamız, düzenli olarak çalışmaya başlamamız. İkincisi de tabii ki zamanımızın olmasıydı. Yani daha önce söylediğim gibi benim buradaki iş fırsatını bulabilmem nasıl Covid'in avantajlarından biri ise Covid'den dolayı insanların evde durması, daha fazla boş vaktinin olması da bize fayda sağlamış oldu. Orada arkadaşlar bu benim ve canım eşimin başından geçen tecrübeyi anlattığımız bir video. Ben anlatıyorum da tecrübe aynı yani. Tabii ki herkesin farklı öğrenme metotları, farklı hayatından başkasının kafasından geçenler, fikirleri olabilir. Ben sadece burada kendi tecrübemizi anlatıyorum ve insanlara da ya 5 tane 6 tane şey söyleyebilirsem ne mutlu bana. O yüzden yapmaya çalışıyorum. Şimdi biri de çıkıp altına yazmasın ki abi öyle Almanca öğrenilir mi? Öğreniliyor yani. Ben öğrendiğini söylüyorum işte. Bak B1'imi almışım. Ben YouTube'a birazcık ön yargılıydım ama eşim dedi ki tamam sen YouTube'da da bunu sistematik olarak yapanlar var. Bulalım ve ondan sonra kendi metodumuzu geliştirelim. Öncelikle bir defter oluşturduk. Bir Almanca defteri ve benim ve Ayça'nın ayrı ayrı defterleri vardı. Yani kim hangi derse o gün çalıştıysa oraya kadar defterden not tutuyorduk. Yani ortak bir defterimizin olmaması da çünkü şöyle bir avantaj sağladı. Herkes kendi seviyesini kendisi takip edebiliyor oldu. Bu YouTube serüvenine başlarken bizim ilk takip ettiğimiz kanal
Almanca Kolay kanalıydı arkadaşlar. Erhan Hoca. Bir gün bu videoya denk gelirse kendisine de selamlarımı gönderiyorum. Gerçekten benim Almanca'ya tekrar dönüşümü ya da işte sıfırdan başlamak da diyebiliriz buna. Çünkü lisede genelde kopya falan çekiyorsunuz arkadaşlar. Yani o yüzden çok fazla bir şey öğrenmemiş oluyorsunuz. Almanca Kolay kanalında Erhan Hoca çok sistematik olarak ayırmış dersleri, seviyeleri ya da farklı konuları ayırmış. O yüzden biz öyle başladık. Sonra Begi Begi'nin kanalına da adapte olmuştuk bayağı. Bir ondan birer ders aynı seviyeyi atıyorum A1'i takip ediyorduk her seferinde, her gün. Notlarımızı alıyorduk. Televizyondan açıyorduk arkadaşlar. Notlarımızı alarak bu ders bitti. Kapatıyoruz, yenisini açıyoruz. Diğer farklı YouTube kanallarını da önereceğim. Bunlar yabancı kanallar ama bunların içerikleri hem çok güzel hem de çok daha dallı. Yani nasıl? Şöyle söyleyeyim. Örneğin Easy German kanalını da takip ediyoruz biz. Easy German'ın aynı zamanda podcast'ini de takip ediyorum. Ve Easy German'ın Slow German diye bir kısmı var. Orasını da takip ediyorum. Orada da günlük konuşmaları çok daha yavaş. Kari ve Yanuş arkadaşlar çok daha yavaş ve anlaşılır bir şekilde söylüyor. Hem kamerayı tutmak hem mikrofon, gimbal falan filan kollarım inanılmaz yoruldu. Dehşet terledim. Hem oturayım hem de çünkü yazdıklarımı okuyayım. YouTube kanallarından ikinci olarak söyleyeceğim arkadaşlar Hallo Deutsch Schule. Bunların hepsini bu arada açıklamalara bırakacağım. Hepsine tek tek bakabilirsiniz. İkincisi Learn German kanalı. Bu da çok güzel. Easy German'ı zaten söylemiştim. Birinci favori. YouTube'dan bunları yaptık arkadaşlar. Bu arada Easy German kanalında tabii ki bir ders şeklinde anlatmıyor ama orada gerçekten Almanlarla sokak röportajları var. Slow German kanalında hem İngilizcesi hem Almancası alt alta yazıyor. Gerçekten çok güzel bir kanal. Podcast olarak da arkadaşlar ben tabii Spotify çok kullanıyorum. Orada neler var? Yine Slow German diye bir podcast kanalı var. Burada konuşmalarını yazılı olarak da kullanıyorlar. Yani yazılı olarak da oraya yazmışlar bu konuşmalarda neler var diye. Girip açıklamaya da bakabilirsiniz. Açıklamada da hem de takip etmesi adına çok kolay oluyor. Deutsch Learn durch Hören. Bu da çok güzel arkadaşlar. Bu podcast'te de biraz daha yavaş ve anlaşılır Almanca konuşuluyor. Yine aynı şekilde Easy German'ın podcast kanalını öneriyorum. Orada da günlük konulardan bazen yanlış oluyor, bazen kare oluyor. İkisi beraber oluyorlar. Günlük konular üzerine konuşuyorlar. Yaklaşık 30-35 dakikalık podcastler. Her hafta salı günü bir podcast oluyor. Zaten şu an 450'lerde falan ben hala dinliyorum. Sınava çalışırken bu arada sınavı atlamak istemiyorum. Göte'nin B1 sınavına çalışırken Göte'nin kendi sitesinde arkadaşlar E1'e kadar, A1'e kadar, A2'ye kadar bütün seviyeleri içeren kelime listeleri oluyor arkadaşlar. Bunu indirip biz çıktısını almıştık. Bir defter haline getirmiştik. Bu arada yine hem Ayça hem ben ayrı defterler yapmıştık. Çünkü dediğim gibi yine seviyelerimizi ölçebilmek adına orada kelimeler var ve kelimelerin yanında cümleyle örneklendirilmiş hali var. Çok faydalı. Yani Göte sınavında B1'de ne çıkacaksa yaklaşık şu kadar 60 sayfalık bir kitabı oluyor. A2 için, A1 için daha azdır. Onlara çalışmıştık ve sınava o şekilde girmiştik. O kelimelerden sorumlu oluyorsunuz aslında. Yine Deutsche Welle'nin hem aplikasyonunda hem de internet sitesinde Nikos Weg var arkadaşlar. Nikos Weg bir film halinde de yayınlanmış hali var. 1,5-2 saattir. Niko'nun yolu aslında. Burada bir arkadaşın Almanca öğrenirken yeni Almanya'ya yerleştiğinde, taşındığındaki hikayesini anlatıyor bir nevi. Ama çok interaktif, hem aplikasyonunda hem internet sitesinde. Önce size kısa bir pasaj dinletiyor. Ondan sonra videoyla ilgili sorular soruyor. Yanlış cevap verirseniz başına dönüyorsunuz. Çok interaktif, çok güzel bir aplikasyon. Hem aplikasyon diyebilirim hem de internet sitesi. Nikos Weg hem YouTube'da var hem de sitesinde, Deutsche Welle'nin sitesinde takip edebilirsiniz. Bu da çok güzel bir öğretici. Şimdi YouTube'ları saydım. Begi, Erhan Hoca, Almanca Kolay. Bunu saydım. Podcast'leri saydım. YouTube kanallarını saydım. Hard copy olarak yani defter çıkartarak ne yaptığımızı yazdım. Göte'nin kendi sitesinden faydalandığımızı da söyledim. Yazmadım, söyledim. Ama yazmıştım zamanında. Defterde yazdım yani. Sonra arkadaşlar ben oldukça fazla Netflix kullanıyorum. Netflix'te Almanca dublajlı ve Türkçe altyazılı ya da Almanca orijinal içerikler var. İzlediğim dizileri, bitirdiğim dizileri de yazarım yine açıklama kısmına. Güzel, mesela neydi ya? Starcase mi? Hatırlayamayacağım ama yazacağım buraya. Çok güzel bir Almanca dizi var. İçinde Türkler de çok var. Bir polisiye, bir mafya falan o tarz bir şeyler anlatıyor. O tarz çok fazla dizi izlemeye başladım. Nedir? Almanca orijinal dil olabilir, Almanca dublaj olabilir ama Almanca değil, Türkçe altyazılı. Ve ek olarak, bu arada Amazon Prime'da da çok fazla içerik var Almanca. Bir de ne yaptım ekstra olarak? Arkadaşlar çok iyi bildiğiniz filmler olabilir. Atıyorum Harry Potter, atıyorum Yüzükler Efendisi. Çok izlemişsiniz, Matrix. Çok fazla izlediğiniz birkaç kült film de olabilir, seri de olabilir. Bunlarda zaten konuyu bildiğiniz için, takip etmemizin kolay olacağını düşündüğüm için
Bu içerikleri Almanca dublajlı ve hiç altyazısız izlemeye çalıştım. Bu sefer ne oldu? Zaten ben bütün genel şablonda konuyu bildiğim için bir yerlerden bir şeyler çıkartmaya başladım. Bunu birkaç kez yaptım. Yani birkaç farklı seri için yaptım. Faydalı olduğunu gördüm. Şimdi de size söylüyorum. Anlatacağım şeylerden biri de arkadaşlar, telefon her zaman elimizde. Benim bu aralar çok vaktim olmadığı için çok elimde değil. Ama genelde herkesin telefonu elinde. Yani Instagram'a, hakikaten bu biraz yaşlı tabir olacak ama birazcık yarım saat Instagram'a az girerek bu işi yapabilirsiniz arkadaşlar. Telefon aplikasyonları da çok fazla kullandığımız bir şeydi. Telefon aplikasyonlarının nasıl bir avantajı var? Aslında size öğretmek için birer oyun geliştirmiş olmaları. Yani bunu bir oyun gibi yapıyorlar. İçinde tutuyor çok fazla. Atıyorum diğer öğrenenlerle beraber yarışma halinde tutuyor, puanlar veriyor gibi şeyler var. Burada herkesin çok söylediği aplikasyonlar var. Ben de onları söyleyeceğim. Bende bunlar yüklü değil. Bu 3 tane var. Duolingo, Memrise ve Busuu. Busuu benim telefonumda yüklü. Ama çok fazla kullanma fırsatı halen bulamıyorum. Ama diğer kullandığım 5 tane var. Bunları çok kullanıyorum. Neden bunları daha çok kullandığımı da söyleyeceğim. O zaman bari söyleyeyim yani. Duolingo, Memrise ve Busuu'yu şu yüzden kullanamıyorum arkadaşlar. Aslında avantajlı olan durumundan dolayı şu an kullanamıyorum. Yani benim bunlara girip bir puan toplama, bir oyun içerisine dahil olacak şu an çok vaktim yok. Ben neleri kullanıyorum? Derdidas diye bir aplikasyon var. Bence çok güzel çünkü kelimeleri bu arada burada öğrenirken en önemli söyleyeceğim şeylerden biri de kelime ezberi yaparken artikelleriyle ezberlemeniz. Yani günlük hayatta kullanılıyor mu falan? Kullanılıyor arkadaşlar. Kullanmadığınız durumda sesim çok komik kısıldı. Kullanmadığınız durumda arkadaşlar zaten yabancı olduğunuz her halinizden belliyken daha da belli oluyor. Bu adaptasyonunuzu sağlamak için bütün kelimeleri artikelleriyle öğrenin ki günlük hayatta da dilinize bu yansısın. Ben Deutsch, bunu da çok kullanıyorum bu aplikasyonu. Deutsch Training, bu Goethe'nin aplikasyonu arkadaşlar. Bu da çok güzel bir aplikasyon. Test ettiğiniz sınavlar da var bunun içerisinde. Bu arada bunların hepsinin isimlerini açıklamaya yazacağım. Zensoft'un bir sözlüğü var. Almanca, Türkçe. Neden bunu kullanıyorum? Çok bilinen bir şey değil. Offline çalışıyor arkadaşlar. O yüzden de benim çok işime yarıyor. Burada internet paketi çok büyük sıkıntı. Belki duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Mesela en fazla 5 GB internetler oluyor. 10 GB'lar da vardı. 20-25 eurolar falan. Çok büyük para, yani hiç gerek yok öyle şeyler vermeye. İnternet paketim genelde bitiyor. O yüzden de bunun offline çalışması benim için çok avantaj. Hemen yazıyorum, bakıyorum anlamadığım bir şey falan. Bu çok iyi. Eğer internetiniz varsa hemen aklıma geldi, şu an söyleyeyim. Google Translate'i şöyle kullanabilirsiniz telefon aplikasyonunda. Ben anlamadığım bir şeyin fotoğrafını çekiyorum. Fotoğrafı direkt tercüme ettiriyorum. Bu da bayağı faydalı oluyor benim için. Bak bu anlatacağım yoktu. Bu hiç hesapta yoktu. Bunu ekstra. Bir de Almanca fiiller. Bu da offline çalışıyor. Almanca fiiller neden önemli? Şimdi zaten ich, du, sie, er, sie, es falan filan bunları bir şekilde uyduruyorsunuz kalıbına ama bir cümleyi cümle yapan şey burada fiili. Fiili bildiğinizde en azından derdinizi anlatmak çok daha kolay oluyor. O yüzden Almanca fiiller aplikasyonunu çok kullanıyorum. İçine giriyorum, o zaman ne? Koklamak. Düşünüyorum, bulamıyorum. Yazacağım hepsine. Bunları yazdım. Podcast'leri yazacağım. YouTube'u yazacağım. Ne demişim? Bak başta bir şaka vardı, onu yapmayı unutmuşum ya. Arkadaşlar birisiyle bir şey öğrenirken ekürü çok önemli demiştim ya başta biraz önce. Eşim çok destek oldu demiştim. Hem fikir olarak hem yardım etme açısından, beni gaza getirmek, beni motive etmek açısından. Sonra imkanınız varsa evlenin arkadaşlar şakasını yapacaktım. Orada yapmadığım için olmadı. Bak yazmışım buraya, imkan olan evlensin. İmkan olan çocuk yapsın. Çocuk da çok güzel bir şey. Konuyla çok alakası var mı? Bilmiyorum ama arkadaşlar baba olmak benim başıma gelen en güzel şey. Yani inanamazsınız. O yüzden mesela ben eşime, canım eşim Ayça'ya o kadar diyorum ki keşke imkanım olsaydı anne olabilseydim. Diyeceksiniz ki ne alaka? Ya baba olmak o kadar enteresan bir sevgi ve bir şey yükledi ki bana. Anne olmanın nasıl bir şey olduğunu tahayyül etmek istiyorum. Gerçekten mesela millet eleştirdi bu Kıvanç Tatlıtuğ. Eşime imreniyorum, baba olmak çok güzelmiş, keşke anne olabilsem falan. Ama bak aynısını ben de söylüyorum. Keşke o duyguyu da hissedebilsem ya. Baba olmak o kadar enteresan bir şey ki. Anne olmayı bilemiyorum bile. Herkese nasip olmasını diliyorum, isteyen herkese. Video böyle bitiyormuş. ya da böyle başlıyormuş. Herkes o yüzden kaçıyormuş. Abi ne anlatıyor bu ya falan diye. Bu arada bir şey daha, öğrenmeye başlarken arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirsiniz. Biz sıfırmış gibi başladık. Belki de daha ileriki bir seviyeden başlayabilirdik ama uzun süredir hiçbir şey yapmamıştık Almanca adına. O yüzden siz sıfırdan başlayacak bir vaktiniz yoksa ya da bu şekilde zaman kaybetmek istemiyorsanız yetkinliğinizi ölçen sınavlar var internette. Buralara bakıp önce
seviyenizi de görebilirsiniz. Hiç Almanca bilmiyor olabilirsiniz. A2, A1 seviyelerinde olabilirsiniz. Belki B1 seviyesinizdesinizdir ama siz kendinizi öyle görmüyorsunuzdur. Sen kendinize güvenin ve internette bazı sınavlar çözün. Buna göre bu dediğim Almanca hocalarından, Almanca kurslarından yapabilirsiniz. Bu hocaları seçerken biz kursa gitmedik ama kursa da gidebilirsiniz. Neden kursa gitmedik? Çünkü o kursa gideceğimiz zamanı biz zaten internette dersler alarak bulabildik Covid zamanında. Ama şimdi Covid geçtiği için belki ekstradan kursa gitmeniz gerekebilir. İnternetten öğrenmek istemiyorsunuzdur. Birebir hocayla öğrenmek istiyor olabilirsiniz. Hem internetten yani YouTube'dan hem de hocayla kursa giderek ya da öğrenmek isteyenler için birinci söyleyeceğim şey arkadaşlar bu arada. Yetkinliğinden emin olduğunuz kişilerden ders alın. Yani bu Almanya'da doğmuş olabilir. Almancayı çok iyi biliyor olabilir. Örneğin Erhan Hoca. Hocam ya bul beni ya. Hocam kukumuz var. Senin haberin yok var ya ne kadar. Bütün senden çok seni gördüm ha. Yemin ediyorum Erhan Hocam. Sen Erhan Hoca'ya güvenebilirsiniz. Neden? Çünkü adam Almanca bildiği çok belli. Yani CV'sine bakıyorsun. Tamam bu konuşması dilinde var. Orada yaşıyor olabilir. Mesela Begi. Almanya'da yaşıyor zaten. Bu kız ne yapsın da? Tavsiye verebileceğim şey bu olacaktır arkadaşlar. Başlamadan bir gününüzü harcayın. Ne var? Hangisi var? Şu. Ben demiyorum ki benden Almanca öğrenin. Benden Almanca öğrenmeyin. Bak çok iyi bir şey var onu atlamışız. Biz arkadaşlar sol tarafında Almanca, sağ tarafında Türkçesi yazan çocuk kitaplarından almıştık. Atıyorum Keloğlan var. İşte bir şey var bilmem ne. Yine benzer dediğim Netflix örneğine geliyor. Bildiğim bir konuyu Almanca okuyorum. Aynı zamanda zaten yanında Türkçesi yazıyor. Oradan da check ediyorum, kontrol ediyorum. Bu şekilde ilerleyerek kitaplar almıştık. Kısa, çok kısa. Şu kadar göstereyim bak. Şu kadar kitaplar. Çocuk kitapları olabilir. İşte bizim bildiğimiz Dede Korkut hikayeleri gibi kitaplar var internette. Nelerden bahsettik? Nasıl başladık? Niye başladık? Neler yaptık? Evlilik, çocuk. Bunları yapın arkadaşlar. videonun yan kollarıydı bunlar. Arkadaşlar uzatmadan videoyu bitiriyorum. Zaten merdiven çıkıyorum. Nefesim daraldı. Ya bisiklet yukarıda çalmamışlar. Güzel. Videonun maliyeti 0. Enerjimiz azaldı. Videoyu beğenip artık videoyu beğenebilirsiniz. Çünkü buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. Kanalıma abone olursanız ki bu da çok önemli. Arkadaş kanalı izleyenlerden sadece %10'u kanalın abonesi. Olmuyor. Yani o zaman ters bedduamızı yani iyi duamızı tekrar yapıyoruz. Arkadaşlar kanalı beğenip abone olanlar umarım bir gün Almanya'ya gelirler. Belki bir gün buralarda karşılaşırız. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay. Video telifli oluyor da müzik koyunca. Ağzımla yaptım ama çok yorulmuşum. Hadi gidin.